Enki ve Enlil, Mezopotamya mitolojisinde, özellikle Sümerler, Akatlar, Babilliler ve Asurluların dini inançlarında iki önemli tanrıdır. Bu iki tanrı, Tanrılar Panteonu'nun merkezi figürleriydi. Dünyanın yaratılışında ve yönetiminde önemli roller oynadılar. Anladığınız üzere bu videomuzda Sümer Tanrılar Panteonu'nun iki önemli tanrısından, yani Enki ve Enlil'den bahsedeceğiz. Enki ve Enlil iki eski Mezopotamya tanrısıdır. Birbirleriyle ve Panteon'un geri kalanıyla karmaşık ilişkileri vardı. Etkileşimleri ilahi otorite ve gücün farklı yönlerini yansıtan bu iki tanrı, bazen de çatışma içindeydi. Farklılıklarına rağmen, antik Mezopotamyalılar tarafından anlaşıldığı şekliyle iki tanrı da kozmosun işleyişi için elzemdi. İlk olarak Enki'den söz edelim. Enki, Akatlar ve Babilliler tarafından Ea olarak bilinirken, Antik Sümer'de bilgelik, zeka, hileler ve büyü, tatlı su, şifa, yaratılış ve doğurganlık tanrısıydı. Başlangıçta, Sümerlerin dünyanın başlangıcında yaratılan ilk şehir olduğunu düşündükleri Eridu'nun koruyucu tanrısı olarak tapınılırdı. Efsaneye göre Enki, vücudundan akan su akıntılarından Dicle ve Fırat nehirlerini doğurdu. Enki'nin suları hayat verici olarak kabul edilir ve sembolleri, ikisi de doğurganlığı simgeleyen keçi ve balıktır. Enki'nin kökenleri, Babil yaratılış destanı Enum'a Eliş'te bulunabilir. Bu destana göre Enki, Tiamat ve Apsu'nun oğluydu. Ancak Sümer mitolojisi onu gök tanrısı An ve ana tanrıça Nammu'nun oğlu olarak adlandırır. Mitolojiye göre, Apsu ve Tiamat tüm genç tanrıları doğurdu. Ancak sürekli gürültüleri, Apsu'nun huzurunu bozdu ve onları öldürmeye karar verdi. Tiamat, Enki'yi bu konuda uyarır ve Enki bu felaketi önlemenin tek yolunun Apsu'yu yok etmek olduğunu anlar. Sonunda babasını derin bir uykuya gönderir ve onu öldürür. Bu eylem, sevgilisi Kuingu ile birlikte genç tanrıları yenmek için bir ordu kuran Tiamat'ı dehşete düşürür. Genç tanrılar geri püskürtülür ve Enki'nin oğlu Marduk, Kuingu'yu teke tek dövüşte yenip Tiamat'ı öldürene kadar birbiri ardına yaşlı tanrılara karşı savaş kaybederler. Daha sonra bedeni dünyayı yaratmak, gözyaşları ise nehirleri oluşturmak için kullanılır. Efsaneye göre, Enki bu işin ortağıdır, böylece yaşamın ve dünyanın ortak yaratıcısı olarak bilinir. Sümerce En, kabaca efendi olarak çevrilir. Ki ise toprak anlamına gelir. Bu nedenle, isminin yaygın olarak kabul edilen anlamı, toprağın efendisidir. Ancak bu tam anlamı olmayabilir. İsminin bir varyasyonu Enkik'tir. Ancak, Kig'in anlamı bilinmemektedir. Enki'nin diğer adı Ya'dır. Sümerce'de, Ya'nın bir araya getirdiği iki hece, suyun efendisi anlamına gelir. Eridu'daki orijinal tanrının Enki değil de, Abzu olarak adlandırılmış olması da mümkündür. Abda zaten, su anlamına gelir, ki bu da, Tanrı Enki'nin tatlı su, şifa ve bereket tanrısı olduğuna dair bir inanç verir. Dolayısıyla her ikisi de suyla ilişkilendirilmiştir. Sümerler, Eridu'nun, tanrılar tarafından yaratılan ilk şehir olduğuna inanıyorlardı. Dünyanın başlangıcında, kanun ve düzenin insanlara ilk kez verildiği yerdi. Daha sonra, ilk kralların şehri olarak bilinmeye başlandı. Ve binlerce yıl boyunca Mezopotamyalılar için önemli bir dini yer olarak kaldı. O halde bilgelik ve zeka tanrısının bu kutsal şehrin koruyucu tanrısı olması önemlidir. Enki, medeniyetin armağanları olan Meh'in sahibi olarak biliniyordu. Kazılar, aynı yerde birkaç kez inşa edilen Enki Tapınağı'nın, Abzu evi anlamına gelen Abzu veya yeraltı suları evi anlamına gelen daha şiirsel bir isim olan Engurra olarak bilindiğini gösteriyor. Tespit edilen sazan kemikleri, tapınağın girişindeki tatlı su havuzunda balıkların varlığını gösteriyor. Enki, birkaç Mezopotamya mühründe omuzlarından akan iki nehir, Dicle ve Fırat nehirleri ile tasvir edilmiştir. Uzun bir etek, cübbe ve tanrısallığın işareti olan boynuzlu bir başlık giymiş olarak gösterilmiştir. Uzun bir sakalı vardır ve uzattığı koluna oturmak için aşağı doğru ivmelenmiş, uçan bir kartalla gösterilmiştir. Enki'nin bir ayağı yukarıda, Gündoğumu Dağı'na tırmanmaktadır. Bu mühürlerin en bilineni, İnanna, Utu ve İsimud'u da tasvir eden eski bir akat mührü olan Adda mührüdür. Birkaç eski kraliyet yazıtı, Enki'nin kamışlarından bahseder. Suyla yetişen bitkiler olan kamışlar Sümerler tarafından sepet yapmak, bazen de ölüleri veya hastaları taşımak için kullanılırdı. Bir Sümer ilahisinde, Enki'nin boş nehir yataklarını sularıyla doldurduğu söylenir. Enki için bu yaşam ve ölüm ikiliği ilginçtir. Çünkü o öncelikle hayat veren olarak bilinirdi. Tanrıların hizmetkarı olacak, kil ve kandan yapılmış bir insanı yaratma fikrini ortaya atan Enki'ydi. Bu konuda ana tanrıça Ninhursag ona yardım etti.
Ayrıca insanlığa birbirleriyle iletişim kurmak için konuşma yeteneğini veren de Enki'ydi. Samuel Noah Kramer, bundan bahseden bir Sümer şiirinin çevirisini yapmıştır. Sonunda, insanlar sayıca artıp, yaptıklarıyla çekilmez hale geldikçe, tanrıların kralı Enlil'e büyük rahatsızlık verdiler. Bu durumdan rahatsız olan Enlil, insanlığı yok edecek bir tufan gönderdi. Ancak, bunu önceden sezen Enki, kahraman Atrahasis'i uyararak, ona dünyadaki hayatı kurtarmak için bir gemi inşa etmesini söyledi. Enki, birçok kez, insanlığı kardeşinin gazabından kurtarmıştır. Videonun bu bölümünde, Sümer mitolojisine konu olan Enki'ye ait bazı mitolojik anlatılardan söz edeceğiz. Sümer yaratılış miti. Sümerlerin yaratılış mitleri, evrenin ve insanların nasıl yaratıldığına dair kozmolojik hikayeleri içeriyor. Enki, bu yaratılış sürecinde önemli bir rol oynar. Tanrı Enlil, gök ve yerin ayrılmasından sorumluyken, Enki, tatlı su kaynağı olan Apsu'nun yönetiminden sorumludur. Enki'nin bilgeliği, evrenin düzenlenmesi ve sürdürülmesi için kullanılır. Sümer mitolojisinde insanlar, tanrıların hizmetine sunulmak üzere yaratılmışlardır. Bu yaratılış hikayelerinde Enki, kil ve su karışımından ilk insanları yaratır. Tanrıça Ninhursag ile işbirliği yaparak insanlara yaşam verirler. İnsanlar, tanrılar için çalışmak üzere yaratılmıştır. Ancak Enki onlara bilgelik ve yaşamın sırlarını da öğretir. Enki ve Ninhursag mitolojisi. Bu mitoloji, doğurganlık ve doğum döngülerine dair önemli mesajlar içerir. Enki'nin doğurganlığı ve yaratıcı gücü üzerine odaklanan bu hikayeyi, çağdaşlarıyla olan uyumluluğu da destekler. Bu mitolojide, Enki'nin doğurganlık sırrı, Ninhursag ile ortaya çıkar ve toprak verimli hale gelir. Enki, değişik bitkilerden aşırı tüketince hastalanır. Enki'nin vücudunun çeşitli yerlerinde şiddetli ağrılar başlar. Ninhursag, Enki'ye şifa bulmak için çeşitli tanrılardan yardım ister ve tanrılardan her biri Enki'nin ağrıyan bir bölgesini yeniler. Bu, doğanın döngüsel yenilenmesi ve doğurganlığının simgesidir. Enki ve Inanna mitolojisi. Bu mitoloji, Sümer mitolojisinde çok önemli olan Ben'in hayatına dair bir öyküdür. Ben, tanrılardan gelen ilahi sözler, sosyal ve kültürel düzeni sağlayan güçlerdir. Bu güçler sayesinde toplumun düzeni korunur ve medeniyet gelişir. Inanna, Uruk'un küresel yüzüdür ve Enki'nin sahip olduğu bazı özelliklere sahip olmak ister. Ben, Enki'nin sahip olduğu krallık, cinsiyet rolleri, hayatlar, müzik, hukuk, evrensel düzen gibi medeniyetin temel unsurlarını elde etmek ister. Ve Inanna, Enki'yi kandırarak bu güçlerini ondan almayı başarır. Daha sonrasında da Uruk'a taşınarak burada kendi gücünü arttırır. Bu mitte medeniyetin yükselişi ve tanrılar arası rekabeti anlatılır. Enki ve Atrahasis mitolojisi. Enki'nin insanoğlunu koruyan bir figür olarak ön plana çıktığı bu mitoloji, Sümer ve Akkad kültürlerinde de yer alan, Büyük Tufan'ın bir versiyonudur. Tanrılar, insanların çok sayıda olmasından ve sürekli gürültü yapmasından rahatsız olmaktadırlar. Baş tanrı Enlil, insanları cezalandırmaya karar verir ve büyük bir tufan gönderir. Ancak Enki, insanlığa acır ve bir insan olan Atrahasis'e tufanı önceden haber verir. Ona bir gemi inşa etmesini ve ailesiyle birlikte bu gemiye binmesini söyler. Tufan başladığında Atrahasis ve ailesi, gemi sayesinde kurtulur. Bu hikaye, Sümer tufanı efsanesi olup, daha sonraki Babil tufanı hikayelerine de ilham vermiştir. Enki'nin Apsu'yu yönetme mitolojisi. Enki, tatlı su gizemli tanrısı olarak, dünyadaki su hareketlerini yönetir. Apsu ise, tatlı su okyanusunu temsil eder ve bu sular, yer üstündeki yaşamı besler. Enki, Apsu'nun efendisi olarak, tatlı su kaynaklarını ve nehirleri kontrol eder. Bu sular, tarım için hayatidir ve Enki'nin bu rolü, Mezopotamya'nın tarım toplumunda büyük bir öneme sahiptir. Enki'nin düzeni, toplumun hayatta kalması ve gelişmesi için kritik bir görevdir. Enki ve Adapa mitolojisi. Bu mitoloji, insanın ölümlülüğüne ait bir anlatıdır. Adapa, Enki tarafından bilgelikle donatılmış bir insandır ve bu bilgelik sayesinde pek çok şey öğrenmiştir. Ancak bir gün, rüzgar tanrısı, Anu'nun kutsal yemek masasına zarar verdiği için, cezalandırılması gereken bir duruma düşer. Bu durumda, Adapa, Tanrı Enki'nin tavsiyeleriyle hareket etmektedir. Enki Adapa'ya, Tanrı Anu'nun, yemek masasına zarar veren rüzgar tanrısının öfkesini yatıştırması için, Anu tarafından davet edildiğini söyler. Ancak onunla görüşmesinde, içki içmemesini, rüzgar tanrısının huzurunda eğilmemesini, ayrıca, güç ve bilgelik talep etmemesini önerir. Adapa, Enki'nin tavsiyelerini dinler ve sonunda Anu'nun huzuruna getirilir. Ancak,
Adapa'nın bu tavsiyelere uyumu, Tanrı Anu'nun dikkatini çeker ve onu ödüllendirir. Anu, Adapa'ya ölümsüzlük ve ölümden kaçma şansı verir. Ancak Adapa, Enki'nin tavsiyelerini takip ettiği için bu fırsatı reddeder ve insanlığın ölümlülük kaderini kabul eder. Adapa efsanesi, insanlığın kaderi, özgür irade ve tanrısal müdahale gibi derin felsefik konuları ele alan, Mezopotamya'nın antik kültürünün önemli bir parçasıdır. Adapa efsanesi, insanın neden ölümlü olduğunu açıklayan bir mitolojidir. Toparlayacak olursak Enki, Sümerler için suyun, bilgelik ve yaratıcılığın tanrısı olarak çok önemli bir figürdür. O, hem doğa ile uyumlu yaşam hem de medeniyetin gelişiminin tarihinde yer almıştır. Sümer toplumunun temel sorunları olan tarım, su yönetimi, sosyal düzen ve sanatkarlık gibi alanlarda Enki'nin katkısı büyüktür. Ayrıca, Sümerler Enki'yi şefkatli bir koruyucu olarak görmüş ve felaketlere karşı onu sığınacakları bir tanrı olarak kabul etmişlerdir. Bu açıdan Enki, Sümer dini ve sosyal yapısının en önemli tanrılarından biri olmuştur. Tanrı Enki'yi tamamladığımız videomuzun bu bölümünde, Sümer Panteonu'nun önemli tanrılarından biri olan Tanrı Enlil'den söz edeceğiz. Enlil, Sümer mitolojisinde ve Mezopotamya'nın diğer antik kültürlerinde çok önemli bir tanrıdır. O, hava, rüzgar ve fırtına tanrısı olarak bilinen ve aynı zamanda Tanrılar Panteonu'nun ilk tanrılarından biridir. Enlil'in ismi Sümerce efendi anlamına gelen En ve rüzgar hava anlamına gelen Lil kelimelerinin birleşmesinden oluşur ve havanın efendisi anlamına gelir. Enlil, kader tabletlerini tutan yüce tanrıdır. Bunlar, Enlil'in yönetimine meşruiyet kazandıran kutsal nesnelerdir. Bu kader tabletleri bir gün, gücünü ve konumunu kıskanan dev bir canavar kuş olan Anzu tarafından çalınır. Birçok tanrı ve kahraman onu Anzu'dan geri almaya çalışır. Sonunda, Anzu'yu yenen ve tabletlerle geri dönen, bu başarısıyla da Enlil'in Panteon'daki baş tanrı konumunu sağlamlaştıran, oğlu Ninurta'dır. Sümer şiirleri, kazmanın mucidi olarak Enlil'i gösterir ve över. Enlil, insanlara, kazma kullanmayı otları ayıklamak, bitki yetiştirmek, şehirler inşa etmek ve diğer insanlara karşı üstün olmaları için öğretti. Diğer şiirler Enlil'i kavgaların ve tartışmaların arabulucusu olarak tanımlar. Bolluk ve gelişen bir medeniyeti teşvik etmek için, Enten ve Emes adlarında bir çobanla çiftçinin arasında anlaşmazlık çıktığında, Enlil araya girer ve barışmalarını sağlar. Enlil ve Ninlil, iki genç tanrının aşk hikayesidir. İkisi birbirine ilgilidir. Ancak Ninlil'in annesi Nisaba, onu Enlil'e vermek istemez. Enlil, Ninlil nehre gittiğinde onu takip eder ve ikisi nehir kenarında birlikte olur. Ninlil hamile kalır ve ay tanrısı Nanna'yı doğurur. Bu doğum üzerine Enlil, öfkeli tanrılar tarafından Nippur'dan kovulur ve Sümer yeraltı dünyası olan Kur'a sürgün edilir. Ninlil, Enlil'i aramaya çıkar. Bu hikayenin amacı, Enlil ve Ninlil arasındaki aşkın gücünü kutsamaktır. İki genç tanrı, zorlukların onları ayırmasına izin vermez. Birbirlerini sevmek için tüm yasalara ve tanrılara meydan okurlar. Kur'a sürgün edilmelerine rağmen, birbirlerine olan aşkları zafer kazanır. Enlil'in Ninlil ile olan birlikteliğinden başka çocuklarının olduğuna da inanılır. Ayrıca, bazı kaynaklarda, Işkur'un Enki'nin ikiz kardeşi olduğu, Inanla'nın da Enlil'in değil Enki'nin kızı olduğundan söz edilir. Mezopotamya coğrafyasındaki farklı kültürler ve bu kültürlerin antik Sümer tanrılarını benimseme alışkanlıkları, bahsettiğimiz bu tutarsızlıkların yaygın olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Nergal, Ninazu ve Enlil'un da farklı mitlerde farklı ebeveynlere sahip olduğu söylenir. Hatta bazen Enlil ve Ninlil'in oğlu olarak bilinen Ninurta bile, en bilinen mitlerin bazılarında Enki ve Ninhursag'ın çocuğudur. Hammurabi'nin saltanatı boyunca, Enki'nin oğlu Marduk yeni tanrılar kralı olmasına rağmen, Enlil'e tapınılmaya devam edildi. Nippur, bu dönem boyunca Eridu'dan sonra ikinci sırada gelen kutsal bir şehir olarak kaldı. Enlil ve An'ın güçlerini gönüllü olarak Marduk'a devrettiğine inanılıyordu. Enlil'in Mezopotamya dinindeki rolü, Asur yönetiminin çöküşüyle azalsa bile, Marduk biçiminde tapınılmaya devam edildi. Marduk tapınımı ancak milattan sonra 141'de azalarak son buldu. Bugün Enki ve Enlil'in Sümer mitolojisindeki rollerini anlatmaya ve anlamaya çalıştık. Enki, Sümerler için suyun, bilgelik ve yaratıcılığın tanrısı rolüyle şefkatli bir koruyucu olarak görülmüş ve felaketlere karşı sığınacakları bir tanrı olarak kabul edilmiştir. Enlil ise, Sümerler için yalnızca bir tanrı değil, aynı zamanda toplumsal düzenin, yönetimin ve kozmik düzenin koruyucusudur. Onun varlığı, Sümer mitolojisi ve inanç sistemine yerleşmiş ve toplumun tüm yaşam alanını etkilemiştir. Enlil'in etkisi,
Sümerlerin kültürel oluşumunda ve Mezopotamya'da derin izler bırakmıştır. Unutmamamız gereken olgu, tarihin sadece bir anlatı değil, aynı zamanda geleceğimizi de ortaya koyan bir yol haritası olduğudur. Tarih ve arkeoloji, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de özüdür. Aslında biz de kendi hikayemizi yazarken, geçmişimizdeki bilgilerle şekilleniyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşlerinizi yorumlarınızla paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.